Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün denenme rekorları kıran çayın kahvenin yanına nefis bir kurabiye tarifim var. Tarçınlı kurabiye tarifi. Mutlaka bu tarifle denemenizi tavsiye ederim. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtamızı kıralım. Üç yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Çırpıcıyla önden şeker ve yumurtayı karıştıralım. 2-3 dakika kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Önceden oda ısısında beklettiğimiz erimiş, yumuşamış tereyağımızı ilave edelim. 125 gram tereyağı ekledim. Dilerseniz 125 gram margarin de ilave edebilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1,5 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Benim bardağım 1,5 su bardağı ölçüsünde. Yani 200 mililitre su bardağı ile ölçerek 1,5 su bardağı dökebilirsiniz. Bir spatula yardımıyla bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karışımımızı yaptıktan sonra 2 su bardağı un ekliyorum. 200 mililitre su bardağından ölçerek 2 su bardağı un ekleyebilirsiniz. Tam kıvamında tam malzeme ölçüleriyle hazırladığım bir tariftir. O yüzden hiçbir şekilde malzemeleriniz israf olmadığına emin olarak güvenle bu tarifimi yapabilirsiniz. Lokmalık tarçınlı kurabiye tarifi. Muhteşem lezzetli ve kıyır kıyır çok lezzetli. 2 su bardağı unumu ekledikten sonra 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyamızı ekleyelim. 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ekleyelim. Tüm malzemelerimizi bir spatula yardımıyla karıştıralım. Kurabiye hamurumuz yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur olacaktır. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi kurabiye hamurumuzun içine ekleyeceğimiz cevizimizi rondodan geçirelim. 1 su bardağı cevizimizi rondomuzun içerisine alalım. Kum haline gelene kadar çektirelim. Dilerseniz iri parçalar halinde de yapabilirsiniz. Ama bu kurabiyeye böyle bu şekilde kum halinde çok yakışıyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hazırladığımız çekilmiş cevizimizi kurabiye hamurumuzun içerisine ekleyelim ve elimizle güzelce yoğuralım. Ceviz yerine alternatif olarak fındık veya badem de çektirerek bu şekilde kurabiye hamurunuzun içerisine ekleyebilirsiniz. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi hemen sizlere yakından kurabiye hamurumuzun kıvamı nasıl olacak onu göstermek istiyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi kurabiye hamurumuz fırının içerisine girdikten sonra şeklinin bozulmaması için veya yayılmaması için ne yapmalıyız? Mutlaka fırınınızı önceden ısıtmış olmanız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir etken kurabiye hazırlarken. Çünkü bu sayede kurabiye hamurunuz hiçbir şekilde fırına girdikten sonra yayılma oluşturmaz. Böyle hazırlarsanız hiçbir şekilde kurabiye hamurlarınıza yayılma söz konusu olmaz. Aynı zamanda malzeme ölçülerine dikkat ederek yaparsanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Kurabiye hamurunun yayılmasındaki başka bir sebep ise unu eğer az koyarsanız, yağını daha fazla koyarsanız kurabiye hamurlarınız yine aynı şekilde yayılacaktır. O yüzden mümkün olduğunca vermiş olduğum malzeme ölçülerine dikkat ederek yaparsanız çok güzel kurabiyeler elde edebilirsiniz.
Şimdi yağlı kağıt serili tepsimin üzerine hamurumdan küçük parçalar koparıp avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil veriyorum ve aralıklı bir şekilde yerleştiriyorum. Bu aşamada kurabiyenizin ölçüsünü daha büyük yapmak isterseniz daha fazla hamur alarak daha büyük boyutlarda yapabilirsiniz. Ben lokmalık, mini tarçınlı kurabiye yapmak istediğim için o yüzden bu şekilde biraz küçük hamur parçaları alarak avucumun içerisinde yuvarlayıp sırasıyla diziyorum. Tahmini hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Bu kurabiye malzemeleri ölçülerinden toplamda 39 adet tarçınlı kurabiye elde ettim. Çok daha küçük Türk kahvesi yanı için kurabiye hamurları da hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 39 adet kurabiyelerim hazır. Şimdi hemen önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarımda kurabiyelerimi 10 ila 15 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kurabiyelerimiz fırında pişerken hemen üzerine bulamak için karışımımızı hazırlayalım. 3 yemek kaşığı dolusu pudra şekerimizi uygun bir kasenin içerisine alalım. 1 tatlı kaşığı dolusu tarçınımızı ekleyelim ve kaşık yardımıyla karıştıralım. Benim fırınımda 10 dakika sonrasında kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel çatladı. İlk ısısı geçtikten sonra, ılıdıktan sonra kurabiyelerimizi tarçınlı, pudra şekerli karışımımıza bulayalım. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken püf noktası sıcak sıcak kurabiyelerimizi tarçınlı, pudra şekeri karışımımıza bulamayalım ki üzerinde ıslaklık oluşmasın. Hafif ılıdıktan sonra kurabiyelerimizi karışımımıza batırıp bulayabilirsiniz. Bu kurabiyeyi kime ikram ettiysem, tattırdıysam bir tane daha istiyorlar ve mutlaka tarifini istiyorlar. Gerçekten tam ölçü olduğu için çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi hemen sunum tabağıma yerleştiriyorum. Ve sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu ve kıyırlığını göstermek istiyorum. Gerçekten yediğim en kıyır kıyır lezzetli olan kurabiyelerden bir tanesi. Üstelik uzun süre bayatlamayan bir kurabiye tarifidir. Evet, yakından da gördüğünüz gibi muhteşem. Tatmanızı tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız teker teker sizlere dönüş sağlıyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.